Herkese merhabalar. Pelin'in İlmek Evi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel çantanın yapılışını paylaşacağım. Malzemelerimiz 3 milimlik pamuk makrome ip, 4 milimlik tığ, plastik iğne ve plastik tutucular kullandım. Pamuk makrome ipi tercih etmemdeki sebep biraz daha tok bir çanta olmasını istediğim için de. Siz daha yumuşak dökümlü bir çanta olsun isterseniz koton ipleri tek kat tercih edebilirsiniz. Ya da pamuk makrome elinizde yoksa yine koton ipleriniz varsa onu 2 kat kullanabilirsiniz. Kağıt ip tercih edebilirsiniz bu çantada. Polyester ip tercih edebilirsiniz. Yani ip seçeneğiniz oldukça geniş açıkçası. Onun dışında yapımı oldukça basit. Sadece pamuk makrome ipte ben ilk kez çalıştığım için biraz zorlandım. Bilginiz olsun sizin de. Malzemeleriniz hazırsa hemen yapılışına geçebiliriz. Evet, öncelikle malzeme bilgisini vereyim. Elimde pamuk makrome ipi diye geçiyor galiba. O ipten var. 3 milimlik bir ipim, 4 milimlik bir tığım, mezuram, makasım ve plastik tutucularım var. Sizin de malzemeleriniz hazırsa hemen başlayabiliriz. Evet, ilk önce şöyle bir ilmeğimizi çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir bağlama zincirimi çektim. Şimdi bunun üzerine 35 adet zincir çekeceğiz. ...11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Biraz zor çekiliyor. 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Evet, görmüş olduğunuz gibi 35 adet zincirimi ben hazırladım. 35 zincirimizi çektikten sonra bir adet daha dönüş için zincir çekiyoruz. Şimdi hemen şu görmüş olduğunuz zincirin ön yüzü. Bunun arka yüzünü çeviriyoruz. Bakın şu arkada boğumlar var. Hemen oralara batarak şöyle göstereyim, daha net olacaktır. Bakın arka boğumlara, şunlara batarak buralara sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde her boğuma batarak sık iğne yapacağım sıramın sonuna kadar. Yanlışlıkla şu ön taraftan yapmayın. Yoksa çantanızın tabanı biraz bombeli durabilir. O yüzden bakın arka taraftaki, hatta şöyle yapayım daha net görün. Şimdi şu zincirimizin ön yüzü, burası arka yüzü. Sizin batmanız gereken noktalar bakın şuralar. Buralara batacaksınız. Buraların her birine birer adet sık iğne yapacaksınız. Sıramızın sonuna kadar yapalım. Sonunda tekrar görüşelim. Bu şekilde devam edeceğiz. Her boğuma bir sık iğne şeklinde. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi tamamladım. Şimdi bu aşamada ne yapıyoruz? Bir üst sıraya çıkmak için bir zincirimi çekip çeviriyorum. Şimdi hemen şu görmüş olduğunuz, bakın şuradan başlayarak sık iğnelerimin her birine bir adet sık iğne yapacağım. Bu şekilde her ilmeğe birer adet sık iğne yapıyoruz. Evet, ben ikinci sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi üçüncü sıraya geçerken yine bir zincir çekiyoruz ve yine bir alt sırada olduğu gibi her ilmeğimin tepesine birer sık iğne yapıyoruz. Bu aşamadan sonra göstermeyeceğim. Zaten dönüşleri vesaireyi gösterdim. Ne yapmanız gerektiğini de biliyorsunuz. Şu an dediğim gibi 3. sıradayız. Her bitiş noktasından sonra bir zincir çekip ilmek tepelerine, şu boşluklara diyeyim daha doğrusu, sık iğne yapacaksınız. Dediğim gibi şu an ben 3. sıradayım. Toplamda 10 sıra yapacağız. 10. sırada tekrar görüşelim.
Evet, görmüş olduğunuz gibi ben 10 sırayı tamamladım. Şimdi bu aşamada ne yapıyoruz? Bu aşamada çerçevemizi, daha doğrusu tabanımızı çerçeveleme işlemi yapacağız. Şimdi bakın, şu son yaptığım sık iğne deliği var ya, hemen şöyle göstereyim yine. Bakın, şuraya son sık iğnemizi yaptık. Şimdi buraya bir adet daha sık iğne yapacağız. Şu şekilde sık iğnemizi yaptık. Şimdi bu son yaptığımız sık iğneye değil de bir öncekine, şuraya bakın, ilmek tutucumu takacağım. Buralarda köşe çalışması yapacağım. O yüzden yerimi belli ediyorum. Şimdi bu sıranın şuraya, yani sık iğne yapacağım her ilmeğe. Bakın şu an ben birinciyi yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 Bakın şu an 9 tane sık iğnemi yaptım. Gördüğünüz gibi 9 tane sık iğnem tamam. Şimdi şu aşamada 10'uncuyu hemen şuraya bakın. Şöyle göstereyim hemen size de. Şu ilk zincirimin olduğu alan var ya, bakın. Şuraya. Buraya 2 adet sık iğne yapacağız. Şimdi ilk önce bir tanesini ben yapacağım. Hemen yine köşemi belirlemek adına ilmek tutucumu buraya takacağım. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın hemen üzerindeki ilmeğe taktım. Şimdi buraya bir ilmek daha yapacağım. Pardon, bir sık iğne daha yapacağım. Aynı battığım yere. Köşelerde 2 adet sık iğne yapmış oluyoruz yani. Aynı yere şu an ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi bu yan sırada bütün ilmeklerimin tepesine sık iğne yaparak devam edeceğim. Hemen bakın, şuraya yaptık zaten. Kontrol edeyim ben de. Evet. Hemen bir yandaki ilmeğe batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Dediğim gibi sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. İlmek tutucu yoksa elinizde kısa bir ip kesebilirsiniz. Kullandığınız ipten veya farklı iplerden 3-4 tane, 4 tane daha doğrusu kesin. Tığla şu içeriden geçirebilirsiniz. O da sizin işinize yarayacaktır. Ben ilmek tutucularım olmadan önce belirlemek için öyle yapıyordum. Sizin de aklınızda olsun, belki fikir olur. Bir anda, çünkü her malzeme evde bulunamayabiliyor. Bu ip de bir tık kalın olduğu için biraz zor oluyor. Şimdi bu sırayı bitirelim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Bakın şu son ilmeğe hemen batıyorum. Çekiyorum. Hemen yine buraya bir adet daha ilmek tutucumu takacağım. Ve aynı noktaya tekrar bir sık iğne daha yapacağım. Evet, bu şekilde. Şimdi bu yan tarafı burada olduğu gibi sık iğnelerle devam ediyorum. Toplamda 10 sık iğne olmuş oluyor. 10 sıra yaptığımız için. Ve 10'uncuyu yapıyorum. Hemen buraya da ilmek tutucumu takacağım. Ve aynı noktaya tekrar bir sık iğne yapacağım.
Daha sonra yandaki ilmeklerle yine devam edeceğim. Evet, sıramızın sonuna kadar sık iğne ile devam edelim. Şimdi bu kısımda şu ilmek tutucumun olduğu yerdeyim, bakın. Hemen bu ilmek tutucumu çıkarıyorum. Şimdi buraya köşe çalışmamızı yapacağız. Buraya batıp 2 ilmeğim var. Birini diğerinin içinden geçirerek kaydırma tekniğini kullanıyorum ve 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi ilmek tutucumu çıkarttığım ilmeğe batıyorum. 3 kere de çektiğim fıstık yapıyorum. Bakın, aynı yere batıyorum. 2 ve 3. Hepsini birden çekip bir zincir çekiyorum. Başımı doladım. Aynı yere yine 3 kere de çektiğim fıstığımı yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Bakın, gördüğünüz gibi 2 adet burada fıstığım oldu. Şimdi başımı doluyorum. Hemen yanındaki, bakın, ilmeğe ikili trabzanlar yaparak bu yan tarafa ikili trabzanlar yapacağız. Kısa kenarlara, tabanımın kısa kenarlarının yan tarafına ikili trabzanlar yapacağım. Uzun taraflarına ise küçük kare kare kutucuklar ekleyeceğiz. Gerçekten çok zor örülen bir ip. Bu kadar kalınlığıyla, gerçi daha kalınlığıyla da çalıştım ama onlar polyesterdi, o yüzden gayet güzel kayıyordu tığda. Bu ip beni biraz zorladı açıkçası. Umarım siz de zorlanmazsınız. Evet, şimdi ilmek tutucumun olduğu alana geldim. Bakın, ikili trabzanlarımı yaptım. İlmek tutucumun olduğu alandayım. Hemen çıkarıyorum. Buraya hemen 3 kere de çektiğim fıstıklarımı yapacağım. Şurayı tekrardan bir trabzanımı yapayım. Söktüm yanlışlıkla. Evet, bakın, çıkarttığım ilmek tutuculu alandayım. 1 2 ve 3. Hepsini bir kere de çektim. Bir zincir. Tekrar aynı ilmeğe yine 3 adet yapacağım. 1 2 ve 3. Yine üçünü bir kere de çektim. Şimdi burada bir zincirimi çektim. Dediğim gibi uzun tarafta küçük küçük karecikler yapacağız. Bir zincirimi çektikten sonra başımı doluyorum. Altta, bakın, hemen şurada başlamam gerekiyor normalde. Buna değil, bir sonrakine. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Başımı doluyorum. Buna değil, diğerine. Yani bir tane atlayarak ikili trabzanlar yapıyorum. Geçişlerde bir zincir muhakkak unutmayın. Buna değil, diğerine. Bakın, şu şekilde görünecek. Bir zincirimi çekiyorum, başımı doluyorum. Buna değil, diğerine. Geçişlerde bir zincir çekeceksiniz, başını dolayacaksınız. Birinciye değil, ikinci ilmeğe batarak bu şekilde küçük kareler oluşturacaksınız. Ta ki diğer ilmek tutucumuza kadar. Sıranın sonuna kadar yapalım. Sonunda buluşalım. İlmek tutucu olan alana geldim. Hemen onu çıkarıyorum. Yine buraya 2 adet fıstık yapacağım. Yani köşe çalışmasını yapacağım. Bakın, son kare kutucuğumu yaptım. Başımı doladım. Tutucuyu çıkarttığım ilmeğe batıyorum. Başını dolamasanız da olur. Bu bir tık kalın bir ip. Sizi zorlayabilir. Ben de dolamayacağım. Bir tık uzun bırakarak 1 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya bir fıstık daha yapacağım.
1, 2 ve 3. Bir zincirimi çektim. Şimdi başımı doluyorum. Hemen yan ilmeğe geçerek tekrar ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Köşe noktamıza geldiğimizde yine bir önceki sıralarda olan işlemimizi, yani fıstıklarımızı yapıyoruz. İlmek tutucumu çıkarttım. İlk fıstığımı yapıyorum. Hepsini bir aldım. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı noktaya ikinci fıstığımı yapıyorum. Yavaş yavaş bakın dönmeye başladı zaten kenarlardan. Hemen fıstığımı yapayım, ne demek istediğimi söyleyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş dönmeye başladı. Şimdi çitlerimin olduğu kısma geçtim. Bir zincirimi çektim, başımı doladım. İlk zincire değil, ikinci zincire hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, bir değil ikinciye tekrar ikili trabzan yapıyorum. Yani şurada olan işlemin aynısını bu sıraya da yapıyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda görüşelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Şimdi şurada iki zincir çektiğimiz bir alan var. Bakın şurası. İlk başlarken iki zincir çekmiştik ya. Hemen şöyle göstereyim. Şurası iki zincir çekmiş olduğum, konuşamadım kusura bakmayın. İki zincir çekmiştik. Onun tepe noktasında şu an iğnem. Buraya batacağız yani. Hemen ne yapıyorum? Son kutucuğumu yaptıktan sonra bir zincirimi çekiyorum ve o ilmeğe bir kaydırma yapıyorum. Bakın şu an iki ilmeğim var. Birini diğerinin içinden geçiriyorum. Şimdi bir tane daha kaydırma yapacağım. Onu da şu iki fıstığımın ara noktası. Hemen onu da iğneyle göstereyim. Bakın şu iki fıstığımın ara noktasına batacağım. Oraya da bir kaydırma yapacağım. Evet. Şimdi bir iki zincirimi çektim. Hemen buraya yine aynı noktaya, ara noktaya bir adet fıstığımı yapıyorum. Hepsini bir çekeceğim. Bir zincir. Aynı noktaya tekrar bir fıstık daha yapacağım. Şurada bir ilmek kaçırdım galiba. Bakayım. Evet doğru. 1 2 ve 3. Hepsini birlikte çekiyorum ve bir zincir. Şimdi başımı doladım. Hemen bakın trabzanlarımın tepesine zaten kendilerini belli ediyorlar. İkili trabzanlarımı yapıyorum. Ta ki bir sonraki köşe noktama kadar. Köşe noktamda yine bakın en son ikili trabzanımı yaptım. Köşe noktamda yine hemen batacağım yeri de göstereyim. Her zaman köşelerde iki fıstık arasına batıyoruz. İlk fıstığımı hemen şuraya 1 2 ve 3. Bir zincir, tekrar 1 2 3. Hepsini bir aldım ve bir zincirimi çektim. Şimdi başımı doluyorum. Hemen bakın şurada ilk iki zincirimin tepe noktasına batıp çitlerimin üstüne, çit diyelim bunlara da, bir kat daha çit geçeceğiz. Bir zincir çektim, başımı doladım. Tekrar çitimin tepesine batıyorum.
Bir zincir çektim. Başımı doladım. Yani alttaki işlemin aslında bakarsanız aynısını yapıyoruz burada. Farklı hiçbir şey yok. Şöyle alayım. Bir zincir çektim. Diğer çitimin tepe noktasına batıyorum. 1 2. Bakın. Üst üste çitlerim olmuş oldu. Çantamda iyice zaten şeklini belli etti. Bu şekilde yine sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Yine iki çitimin arasına, pardon, iki fıstığımın arasına 2 adet daha fıstık yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Başımı doluyorum. Yan taraflara bildiğiniz gibi ikili trabzan sıramdı. Her yine ikili trabzanımın tepesine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Trabzan sıramı bitirdim. Yine iki fıstığımın arasına 2 adet fıstığımı yerleştiriyorum. Bir zincirimi çektim, başımı doladım. Hemen ilk çitimin tepe noktasına batıp diğer sıramda yaptığım gibi çitlerime devam ediyorum. Aralarda bir zincir, baş dola ve her çit tepesine ikili trabzanları yap şeklinde devam edecek bu sıra. Evet, ben son çitimi de yaptım. Şimdi bakın, bir zincirimi çekiyorum. Şuraya hemen fıstığımın tepesinden bir önceki yere kaydırmamı yapıyorum. Tekrar fıstığımın ara noktasına batıp kaydırmamı yapıp 2 zincirimi çekiyorum ve tekrar 2 adet fıstığımı bu ara noktaya yapıyorum. Bundan sonraki sıralar bir alt sırada ne yaptıysam aynı şekilde devam edecek. O yüzden sizi sıkmamak adına buraları göstermeyeceğim. Ben ortalama 13 sıra kadar yapacağım. Şöyle göstereyim hemen, bir saniye. Şu an bakın 3. sıraya başladım. Bundan toplamda 13 sıra yapacağım. Siz daha yüksek bir çanta istiyorsanız bunu 15'e de çıkarabilirsiniz. Ya da daha küçük bir çanta istiyorsanız hani ölçülerini siz kendiniz belirleyebilirsiniz açıkçası. Bakın iyice dönmeye başladı zaten köşe noktaları çalıştığımız için. Ben şimdi sıramı tamamlayayım. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Dediğim gibi ben 13 sıra, ipim kalın olduğu için ördüm. Siz daha inceyse 15'e de çıkarabilirsiniz. Şimdi kapanışımı yapıyorum. İlk 2 zincir çektiğim alanın tepesine battım ve kaydırmamı yaptım. Şimdi bir zincir çekip her ilmeğimin tepesine bir sıra boyunca bu şekilde sıkı iğne yapıyorum. Atlamamaya özen gösterin. Herhangi bir kesme işlemi vesaire yapmayacağız. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar her ilmeğin tepesine birer adet sıkı iğne yapacağız. Evet, sıramızın sonuna kadar geldik. Şimdi ilk bir adet çektiğim zincirin tepe noktasına batıp ilmeğimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir sıra çantamızın ağız kısmına şuraya sık iğnemizi yaptık. Şimdi sırada bir sıra kaydırma yapacağız. Nasıl yapacağız? Hemen bir sonraki ilmeğe batıyorum. Bakın 2 ilmeğim var. Birini diğerinin içinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Diğerinin içinden geçiriyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Hemen birkaç tane daha yapayım. Size görüntüsünü göstereceğim. Bakın şöyle. İç kısmına baktığınızda da sanki iki örgü yan yanaymış gibi duruyor. Gayet muntazam ve düzgün duruyor. Bu biraz çanta ağzımızı kalınlaştıracak bir şey.
büklüm yapacağımız için, şöyle bükme işlemi yapacağımız için daha tok durması adına yapıyoruz bu işlemi. Bu sırada yine artırma, eksiltme vesaire olmayacak. Her ilmeğe bu şekilde kaydırma yaparak devam edelim. Sıranın sonunda görüşelim. Evet, sıramızın sonuna geldim. Burada hemen son ilmeğimi batıp kaydırma işlemimi yapıyorum ve bir zincir çekip bir miktar ip bırakıncaya kadar kesiyorum. Şöyle ilmeğimi çekeyim. Şuradan keselim. Evet. Şöyle sıkılaştırıyorum. Şimdi ipimi gizleyeceğim. Ben plastik iğne tercih ediyorum. Çünkü şu ipin giriş kısmı oldukça geniş oluyor. Rahat oluyor diğer kalın iplerle. Yorgan iğnesi biraz zorlayabiliyor. Bir de ipiniz sertse eğer, yanlışlıkla elinize denk getirirseniz, bir kere benim başıma geldi. Gerçekten acısı çok fazla oluyor. O yüzden her zaman plastik iğne tercih etmeye çalışıyorum. Hemen şu ipimizi de şöyle gizleyelim. Birkaç yerden geçireceğim ki sağlam olsun diye. Arkadan iğneniz geçmesin, bakın. Dikkat edin, arkadan iğneniz geçmesin, gözükmesin. Kötü bir görüntü oluşmasın. Tamamen öndeki, yani öndeki derken çantanızın iç kısmındaki ilmeklerden yapın. Evet, bu kadar yeterli olacak diye düşünüyorum. Biraz zorluyor. Evet, birkaç yerden geçirdim. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet, çantamızın artık alt kısmı bitmiş oldu. Şimdi sap kısmına geçebiliriz. Evet, şimdi çanta sapımıza başlayalım. Şöyle bir tane kilit ilmeğimizi, zincirimizi diyeyim, çektik. 2 zincir daha çekiyoruz. Bakın, hemen şöyle göstereyim. Şu ortadaki zincirimiz var ya, buraya batıyoruz. Şu an 2 ilmeğimiz var. Birden alıyoruz. Şimdi bu şekilde gözüktüğünde şöyle bir tık çeviriyoruz. Hemen bakın nasıl göstersem, şimdi şöyle biraz çevirdiğimde bakın şurada tümsekte bir ilmek var. Ona batıp 2 ilmek elde etmiş oldum. Çekiyorum. Şimdi çeviriyorum yine. Şurada görmüş olduğunuz 2 ilmek var, bakın üst üste binmiş oluyor artık ikinci sıradan sonra. Onun içerisinden ilmeğimi çıkarıyorum. 2 ilmeğim var tığımda. Bir kere de geçiriyorum. Yine çeviriyorum. Şu 2 ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Evet. İlmeğimi çıkardım. Tığımda 2 ilmeğim var. Bir kere de çekiyorum. Çeviriyorum. Yine 2 ilmeğim var. İkisinden geçirip ilmeğimi çıkarıyorum ve bir kere de çekiyorum. Bu şekilde çanta sapımızı ortalama 130 santim uzunluğunda yapacağız. Yine birkaç kere daha göstereyim. 130 santim fazla ya da az gelebilirse, günlük kullanımınıza ya da sevdiğiniz bir çantanız varsa onun çanta askı boyuna bakabilirsiniz. Size en ideal olan ölçüyü oradan temin edebilirsiniz. Benim bir tane kullandığım çantam var. Askı boyu çok hoşuma gidiyor. Ben şimdi onu ölçtüm. 132 santim çıktı. Bunu 130 santim uzunluğunda yapacağım. Çünkü o çantamın alt kısmı, taban kısmı biraz daha buna göre dar. Bu biraz daha yüksek bir çanta olduğu için 2 santimden bir şey olmaz diye düşünüyorum. O yüzden 132 yerine 130 santim yapacağım. Bu şekilde her 2 ilmeğe batarak çanta askımızı tamamlayacağız. Umarım anlatabilmişimdir. Bu şekilde 130 santim kadar yapalım. Evet, askımızın şöyle görüntüsünü göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi 130 santim olacak şekilde ben hazırladım. Şimdi hemen şöyle uzunca bir ip bırakarak kesiyorum. Evet. Hemen şöyle ilmeğini çekiyorum.
Şimdi burada yapacağımız işlem hemen askımızı çantamıza geçirmek olacak. Şu en son fıstıkların gördüğünüz gibi şu ara boşlukları var ya, şöyle açayım biraz daha. Buradan geçireceğiz bu şekilde. Hemen nasıl olacağını da göstereyim. Şimdi bu biraz önce kestiğim ip. Onu iğnemden geçireceğim. Çıkarayım hatta iğneyi, zorlanmayayım. Evet. Şimdi bakın fıstığımın altından şöyle geçireceğim. Askımız biraz kalın olduğu için sizi zorlayabilir. Biraz güç uygulamanız gerekecek. Evet, bu şekilde geçiriyoruz. Şimdi aynı şekilde karşı taraftaki fıstığımızdan aynı işlemi yapıyoruz. Gerçekten zor geçiyor. Evet. Umarım ipimi koparmam çekiştirirken. Fıstığıma takılmış. Onu kurtarmam lazım öncelikle. Evet. Şimdi hemen diğer fıstığımızdan geçiriyoruz. Şöyle yapsak herhalde daha kolay olacak. İlk önce şuradan bir geçirsek. İki taraflı çünkü çıkışı zor oluyor. Evet, böyle daha kolay oldu. Şimdi alttan yapalım. Evet, daha kolay oldu kesinlikle. Son fıstığım. Evet. Şimdi hepsini geçirmiş olduk bu şekilde. Bakın. Şimdi hemen askımın diğer ucunda kısa bir ip vardı. Başlarken bırakmış olduğumuz. Öncelikle hemen onu bir yok edelim. İpim kısa olduğu için ilk önce ilmek aralarından iğnemi şöyle ilerleteceğim ben. Evet, bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Hemen şuradan iğnemi geçireyim. Gerçekten bu ip beni çok zorladı. Yani gerçekten sabır işi bu ip. Evet, hemen ipimizin ucunu keselim. Evet. Şimdi şu geçirdiğimiz çanta askısının iki ucunu da birbirine aynı uzunlukta olacak şekilde ayarlayalım ki işimiz daha kolay olsun. Şu alttaki bir tık daha kısa. Şöyle ayarlayalım. Biraz önce askıyı geçirirken yanlış yerden, yönden, arkadan almışım. Siz ona dikkat edin. Askınız şu fıstık, iki fıstığın arkasında kalacak. Yani daha demin ben iğneyle tek tek giriş yaptığımızda daha kolay olur diye gösterdiğimde ilk arkadan batmışım. Onu fark ettim. Ona dikkat edin. İlk önce önden batacaksınız. Fıstığı çektikten sonra, askıyı çektikten sonra arkadan tekrar batacaksınız ki şu askı fıstığın arkasında kalsın. Şimdi hemen şöyle askımızın yönünü kontrol ediyorum. Her tarafta aynı olsun diye. Bakın mesela burada dönmüş. Hemen şunu şöyle
düzeltiyorum el yordamıyla. Devamını getiriyorum. Burada da dönmeler var haliyle. Evet, onu da düzelttik. Tekrar devam edelim. Bu askı sapı gerçekten kalın oluyor. Yani sünmeymiş vesaireymiş, kopmaymış. Başınıza gelmeyecektir diye düşünüyorum. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi hemen iki askımı birbirine bağlayacağım. Dikeceğim daha doğrusu. Hemen şöyle biraz ipimi kısaltmak istiyorum. Evet. Hemen yine yönlerini kontrol ediyorum. Bakıyorum. Burası bu şekilde olacak. Hemen şunu da kontrol ediyorum. Yani şu şekilde olacak. İki askımı ucuca getirip hemen şu iğnemde kalan ip yardımıyla şu kenarlardaki ilmeklerden ala ala dikeceğim. Ve birleştirmiş olacağım. Bakın bu şekilde. Yine arada bir kontrol etmek istiyorum açıkçası. Yönlerde oynama olmasın diye. Evet. Evet, ben diktim. Kalan ipimi de kestim. Hemen o dikmiş olduğum yerde şöyle fıstığın altına çekiştiriyorum ki gözükmesin, kötü bir görüntü olmasın diye. Evet, şöyle kameramı uzaklaştırayım. Bir saniye. Çok da uzaklaştıramadım ama alanım dar. Bakın, görmüş olduğunuz gibi çantamız bu şekilde hazır. Gayet şık bir çanta oldu. Ama ipten dolayı yapımı oldukça zor, yalan yok. Şimdiden yapacak olanların herkesin eline emeğine sağlık. Çantamı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Herkesin şimdiden dediğim gibi eline emeğine sağlık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.